Herkese merhabalar. Sibel'le Kolay ve Nefis Tarifler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için nar gibi kızarmış, yumuşacık, fırında bütün tavuk tarifi paylaşacağım. Videoyu püf noktalarını kaçırmamak için sonuna kadar izler ve yorum yaparsanız sevinirim. Şimdi hemen tarifin yapılışına geçiyorum. 2 kilo bütün tavuğu 1 yemek kaşığı tuz koymuş olduğum suyun içerisine koyup buzdolabına kaldırdım. En az 12 saat bu tuzlu suyun içerisinde beklemiş olması gerekiyor. Ertesi gün sabah kalkınca üzerine süreceğim tereyağını hazırladım. Oda sıcaklığında iyice yumuşamış olan tereyağın içerisine 2 yemek kaşığı limon suyu, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz koyup hepsini iyice karıştırdım. Daha sonra taze kekik ve taze biberiye kullanacağım. Taze biberiyeyi ince ince doğradım. Ben tavuğun üzerinde tereyağın içerisindeki kekik ve biberiyenin yanmış görüntüsünü sevmiyorum. O yüzden tereyağının yarısını ayırıp kalan yarısına kekik ve biberiyeyi ekledim. Şimdi hepsini iyice karıştırıyorum. Tuzlu su içinde bekleyen tavuğu yarım saat kadar süzgeç içerisine alıp beklettim. Daha sonra görmüş olduğunuz gibi tahtamın üzerine de bir havlu kağıt koyup tavuğun her tarafını iyice kuruladım. Tarifte dalgınlıkla bir hata yaptım. Şu an söylemiyorum. Biraz sonra söyleyeceğim. Fark eden olursa yapmış olduğum hatayı yorum bölümünden benimle paylaşabilir. Tabii siz bu hatayı yapmayın diye biraz sonra sizlerle paylaşacağım. Sadece ben paylaşmadan önce fark eden olur mu diye merak ettim. Derinin altına yavaş yavaş kaşığı sokarak deriyle tavuğun etini birbirinden ayırıyorum. Burada ben biraz hızlandırdım videoyu. Sakin sakin yavaş yavaş deriyi delmeden bu işlemi yapmış olmanız gerekiyor. Hazırladığım kekikli biberiyeli tereyağı derinin altına yerleştiriyorum. Burada biraz içerisine koyun, daha sonra elinizle yavaş yavaş bastırarak tereyağını derinin altından ilerletebiliyorsunuz. Evet, şimdi bu noktada yapmış olduğum hatayı sizlerle paylaşayım. Derinin sırtına değil, göbek kısmına bu işlemi yapmış olmam gerekiyordu. Ben tam fırına koyacakken bunu fark ettim. O noktada nasıl bir çözüm ürettim onu da birazdan sizlerle paylaşacağım. Yavaş yavaş elimle tereyağını derinin altına yaydım. Şimdi kalan tereyağın üzerine süreceğim. Yaklaşık 1,5-2 saat arası pişmesi sürüyor 2 kilo tavuğun. Yemek saatine 2,5 saat kalana kadar buzdolabında bekleteceğim. Buzdolabından çıkardıktan sonra bir 30 dakika oda sıcaklığında beklettim. Tavuğun iç kısmına biberiye, elma, limon, portakal ve soğan koydum. Bunlar tavuğun iç kısmının aldığı miktarda. Önce portakalı, elmayı, soğanı ve limonu dilimledim. Kaç dilim tavuğun içerisine koyabilirseniz o kadar koyun. Daha sonra bacaklarını üst üste gelecek şekilde getirip gıda ipiyle bağlayacağım. Dalgınlıkla hata yaptığımı işte o noktada anladım. O zaman ne yaptım? Oda sıcaklığında tereyağı o esnada olmayacağı için hemen biraz tereyağı erittim. Göbek kısmına yine kaşık yardımıyla deriyle eti birbirinden ayırıp eritmiş olduğum yağı o kısma sürdüm. Derinin üstünde bulunan tereyağını da
üzerinden alıp göbek kısmına sürdüm. Mutfakta çareler tükenmez. Zaman zaman böyle dalgınlıklarla hatalar yapsak da bunu mutlaka sonra toparlarız. Tavuğu koyacağım fırın tepsisinin altına baby patates, yaklaşık 750 gram kadar baby patates kullandım. Bir büyük havuç, havucu yalnız yarım parmaktan daha kalın olmayacak şekilde dilimleyin. Havuç çok geç pişiyor. Baby patates olduğu için patatesleri ikiye bölmedim çünkü patatesler çok küçük ve sarımsak kullandım. Üzerine 1 su bardağı tavuk suyu, tuz, karabiber, toz kırmızı biber, bunları da koyup hepsini iyice karıştırdım. Evde tavuk suyu yoksa o zaman 1 su bardağı suyun içerisine 3 yemek kaşığı zeytinyağı koyup karıştırın. Bunu tepsiye dökün. Sebzeler hazır. Şimdi tavuğu üzerine yerleştiriyorum. Tavuğun kanat kısımlarının sivri kısımları yanmasın diye fırında alta sıkıştırdım. Bakın gıda ipiyle bağladım. Şimdi yakından da gösteriyorum. Üst üste bacakları getirdim ve bağladım. 200 derecede fırınımı önceden iyice ısıttım. Fırının rafına değil, direkt taban kısmına tepsiyi koydum. 1 saat 200 derecede bu şekilde pişti. Kalan süreyi fırının 1. katına, fırının tel rafını koyup tepsiyi yerleştirdim. Benim fırınımda 1 saat 50 dakikada pişti. Gıda termometreniz varsa gıda termometresini mutlaka tavuğun en sert yerinden ve kemiğe gelecek şekilde tavuğun içerisine sokmanız gerekiyor. Tam dereceyi o şekilde alabiliyorsunuz ve 10 saniye kadar beklemeniz lazım ısının düşüp düşmediğini kontrol etmek için. Fırında tavuk pişirme yöntemlerinde 75 dereceye geldiğinde tavuk pişmiştir diyor. Ama ben riske almıyorum. 80-85 arasına geldiğinde fırından çıkarıyorum. Tavuğu fırından çıkardıktan sonra 20 dakika dinlendirip ondan sonra servis etmek gerekiyor. Tavuğu servis edeceğim tabağın içine önce sebzeleri yerleştirdim. Üzerine tavuğu koyduktan sonra tepside kalan tavuk suyunu ince telli bir kevgirden geçirdikten sonra biraz üzerine döktüm. Kalan tavuk suyunu da servis esnasında tabaklara koyduğum zaman üzerlerine birer kaşık gezdiriyorum. Tavuğun suyunu döktükten sonra biraz biberiye dalları, nar taneleriyle tavuğu süsledim. Şöyle iç kısmını da kesip sizlere göstermek istiyorum. Davet sofralarınıza yakışır bir şekilde hazırlayacağınız fırında nar gibi kızarmış bütün tavuk hazır. Umuyorum sizler de yapıp afiyetle yersiniz. Vakit ayırıp videoyu sonuna kadar izlediğiniz, beğendiğiniz ve YouTube kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.